İrlanda, Türkiye'den yaklaşık 3000 kilometre uzaklıkta olan kendi halinde küçük bir ada ülkesi. Fakat ülkenin kuzeybatısında bulunan Drogheda şehri, Türklere karşı olan sempatisiyle biliniyor. Ayrıca İrlanda Premier Ligi'nde mücadele eden şehrin takımı Drogheda United ise logosunda hilal ve yıldız sembolüne yer veriyor ve maçlarında bazı zamanlar Türk bayrağı açıyor. Elbette bu logonun Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihiyle doğrudan bağı var. Peki tüm bunların sebebi ne? Bu sorulara cevap vermemiz için her zaman yaptığımız gibi tarihe yolculuk yapmamız gerekiyor. Bu sırada sen de bana destek olmak istersen videoyu beğenebilirsin. Ayrıca eğer abone değilsen 100.000 yolunda abone olarak bana destek olabilirsin. İrlanda 19. yüzyılın ortalarında nüfusunun büyük bir kısmının tarımla geçindiği yoksul bir ülkeydi. Halkın çoğunluğu temel besin maddesi olarak patatese bağımlıydı. Çünkü patates küçük arazilerde bile bol miktarda ürün veriyordu. Ayrıca besleyici olduğu için yoksul halkın en önemli geçim kaynağıydı. Ancak 1845 yılında patates hasatlarında beklenmedik bir sorun oluştu. Tarladaki tüm ürünler çürüyordu. İşte bu süreç İrlanda'yı 12 yıl boyunca süren bir kıtlıkla mücadele etmeye zorladı. Yaklaşık 1 milyon kişinin ölümü, hastalanması ve başka yerlere göç etmesiyle sonuçlanan büyük kıtlığa sebep olan şey ise patateslerdeki mantardı. Bu hastalık mahsulleri hızla çürütüyor ve patatesleri yenilmez hale getiriyordu. Fakat bu olay sadece tarımsal bir krizden ibaret değildi. Aynı zamanda İrlanda'nın demografik yapısını, sosyal düzenini ve İngiltere ile olan ilişkilerini doğrudan etkileyen bir felaketti. Ülkeyi açlık esir alsa da İrlanda hükümeti bu soruna kalıcı bir çözüm bulamıyordu. Hatta süreci daha da zorlaştırıyordu diyebilirim. Çünkü aç kalan halka doğrudan yardım etmek yerine onları kamu projelerinde çalıştırıyor ve insanların bu projelerde çalışıp para kazanmalarını istiyorlardı. Kıtlıkla mücadele eden bir ülke neden böyle bir şey yapar diye merak edenler için kısaca açıklayayım. Hükümet insanları bu işlerde çalıştırıyordu. Çünkü İngiltere ile olan gıda ihracatını devam ettirmeye çalışıyordu. Elbette bu durum açlıktan kırılan İrlanda halkı için büyük bir hayal kırıklığıydı. Fakat o dönemdeki İrlanda yönetimi tamamen İngilizlere aitti. Londra'daki hükümet yaşanan bu korkunç felaketin boyutlarını görmezden geliyor ve sorunu piyasa dinamiklerini çözebileceğine inanıyordu. Sürdürdükleri bu ekonomi politikası devlet müdahalesinin en aza indirgenmesi gerektiğini savunuyordu. Dolayısıyla kıtlık sadece ölümleri değil, aynı zamanda büyük bir göç dalgasını da beraberinde getirdi. Açlıktan kırılan İrlandalılar çareyi ülkeyi terk etmekle buldu. Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkelere gitmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu göçler İrlanda'nın nüfus yapısını kalıcı olarak değiştirdi. Öyle ki kıtlık sona erdiğinde adanın nüfusu %30 ila 35 oranında azalmıştı. Ayrıca İngilizlerin bu ırkçı tutumları nedeniyle İrlanda milliyetçiliği yükselişe geçti. Katolik olan halk, Protestan olan kraliyet ailesine karşı nefret gütmeye başladı. İşte tüm bu süreci İrlanda'nın bağımsızlığına giden kilometre taşları olarak görebiliriz. Fakat bu olayı bir de bizim açımızdan, yani Türklerin açısından daha detaylı anlatmak istiyorum. Avrupa'nın batısında yaşanan bu büyük insani kriz, İngilizler hariç birçok ülkenin dikkatini çekmişti. O ülkelerden birisi de Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Dönemin Osmanlı Padişahı Abdülmecit 1847 yılında İrlanda'ya yardım etme kararı aldı. Gerçeği söylemek gerekirse o dönemlerde Osmanlı'da mali sıkıntılarla boğuşuyordu. Buna rağmen diplomatik temaslar başladı ve böylece Abdülmecit'in İrlanda halkı için 10.000 sterlin yardımda bulunmak istediği İngiliz hükümetine bildirildi. Fakat padişahın bu yardım isteği Kraliçe Victoria'nın kendi vatandaşlarına 2.000 sterlin yardımda bulunduğu gerekçesiyle geriye çevrildi. Burada bahsi geçen 10.000 sterlin iddiası Life and Times of Sir Robert Peel kitabında yer alıyor. Bu bağışın gerçekleştirilmemesi için İngiliz Büyükelçisi Lord Cowley, Sultan Abdülmecit'i caydırmaya çalışıyor. Neticesinde bu girişimler sonrasında Osmanlı İmparatorluğu 10.000 sterlin değil de 1.000 sterlin nakdi yardım yaptı. Buna rağmen Abdülmecit yardımını sadece maddi bir bağışla sınırlı tutmadı. Bu doğrultuda Osmanlı donanmasına ait gemiler İrlanda'ya gönderilmek üzere gıda ve erzaklarla dolu şekilde Drogheda limanına ulaştı. İşin ilginç yanı ise İngiliz yönetimi Osmanlı gemilerinin Dublin limanına girmesini istemediği için bu yardımlar nitekim daha küçük bir liman olan Drogheda'ya yönlendirildi. Dolayısıyla Drogheda şehri bu yardımlardan en çok yararlanan yerlerden birisi oldu. Hatta olaydan kısa bir süre sonra İrlandalılar bu yardımlar için Osmanlı'ya resmi bir teşekkür mektubu bile gönderdi. Ayrıca Drogheda halkı olaydan yaklaşık 50 sene sonra kurulan futbol kulübü Drogheda United'ın logosunda Osmanlı'yı temsil eden hilal ve yıldıza yer verdi.
1919 yılında kurulan bu kulübün kurucuları bu logoyu kullanarak Osmanlı'nın hatırasını canlı tutmak istedi. Daha önce başka bir videoda İspanya'da mücadele eden Deportivo La Coruña taraftarlarının kendilerine neden Türk dediklerini anlatmıştım. Onların aksine Druida taraftarları kendisine Türk demiyor ve Türklükle doğrudan bir bağı yok. Yine de bazı zamanlar stadyumlarında Türk bayrakları açılıyor ve kulübün Türklerle arası oldukça iyi. Trabzonspor'la kardeş kulüp oldukları gibi formalarında Türk sponsorları da bulunuyor. Bu iyi ilişkilerin günümüzde devam etmesi çok güzel. Ayrıca resmi siyasi görüşmelerde de hala geçmiş yad ediliyor. Mesela 2010 yılında dönemin İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese Ankara'ya gelmişti. Bu ziyaret sırasında şöyle bir demeç vermişti. İrlanda halkı bu eşine az rastlanır cömertliği asla unutmadı. Drogheda halkı armalarına sizin güzel amblemlerinizi, güzel ay ve yıldızı eklediler. Bir gün hem Deportivo hem de Drogheda'ya giderek bu videoları yerinde anlatmak için sabırsızlanıyorum. İki takımın da maçlarını stat'tan izleyeceğim. O günlerin çok yakında gerçekleşeceğinden eminim. Fakat bir gün İrlanda'ya gidecek olursam burada görmek istediğim özel bir yer daha var. İrlanda denizinde yer alan bir adada Türk şehitliği olduğunu biliyor muydunuz? Burası Man Adası. Aslında ilginç bir yapısı var. Birleşik Krallığa dahil olmasa da yine de taç toprakları olarak kraliyete bağlı. Fakat bu kendi yasaları, parlamentosu ve yönetim sistemi olmadığı anlamına gelmiyor. Kısaca burayı özerk bir bölge olarak düşünebilirsiniz. Peki anavatandan binlerce kilometre uzaklıktaki bu adada neden Türk şehitliği bulunuyor? Birinci Dünya Savaşı devam ederken 1914-1918 yılları arasında Çanakkale cephesi ve Orta Doğu'daki askerlerimiz ne yazık ki İngilizlere esir düştü. Zaman içerisinde bu askerler İngiliz topraklarına getirildi ve buradaki esir kampında tutuldu. Aslında bu esir kampı İngiltere'nin çeşitli cephelerden getirdiği yabancı askerleri barındıran bir esir kampıydı. Yani sadece bizim askerlerimiz bulunmuyordu. Öte yandan esir tuttukları bu askerleri siyasi takaslarda kullanmayı hedefliyorlardı. Ancak böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmedi ve askerlerimiz vatanı korumak için savaştıkları toprakların çok uzağında, ıssız bir adada ne yazık ki hayatını kaybetti. Vefat eden askerlerimiz İngilizler tarafından Man Adası'nda gömüldü. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki Man Adası'nda bulunan Türk şehitliği 1. Dünya Savaşı sırasında esir düşen Osmanlı askerlerinin hatırasını yaşatıyor. Hepsinin ruhu şad olsun. İşte bugün tarihin tozlu sayfalarında kalmış böylesine ilginç bir olayı anlatmak istedim. İngilizler burnunun dibindeki İrlanda halkına yardım etmezken Osmanlı bu halka yardım ediyor. Fakat yine aynı Osmanlı'nın askerleri vatanı korumak adına İngilizlere esir düşüyor ve bu topraklarda ölüyor. İşte İngilizler tam olarak böyle bir millet ama her fırsatta bize barbar etiketini yapıştırmaya çalışırlar. Gerçekten bir gün İngiltere, İskoçya ve İrlanda'ya gidip bu videoları yerinde çekeceğime çok eminim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca Deportivo La Coruña videomu da izleyebilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. 100.000 yolunda videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.